Evet arkadaşlar, şimdi de modüle IP vereceğiz. Yine aynı şekilde topoloji kısmımızı açtık. Burada modülleri STB istilant olarak eklemiştik. Mesela mercimek değirmeni MCC1 diye isimlendirdiğim modüle IP vermek için yine aynı şekilde sağ tıklayıp öncelikle fiziksel connection'ı belirliyoruz. Burada CPU ile haberleşeceği için mercimek network sahayı yine aynı şekilde seçtik arkadaşlar. Fiziksel bağlantısını programa tanıttıktan sonra konfigüre edip konfigürasyon sayfamızı açıyoruz arkadaşlar. Modülden Ethernet kablosuyla bilgisayara şu an bağlıyım. Evet, burada daha önce yaptığım konfigürasyon karşıma çıkıyor. Burada başlığımız videoda göstermiştik. NIP 2311. Yine PDT 3100 güç kaynağımız var. Bir tane dijital output, iki tane de dijital input'umuz bu şekilde belirlemişiz. Yine bunları oluştururken sağdaki ekipmanlardan seçiyoruz. Başlık için NIP 2311'i seçtik. Daha sonra güç kaynağı için PDT 3100'ü seçtik. Daha sonra dijital output'umuz vardı. Dijital output'umuz 3705. Yine dijital input'umuzu da buradan 3725 olarak belirledik arkadaşlar. Konfigürasyon aynı olması yine önemli burada bağlanmak için. Bir de burada sonlandırıcımız var bizim her modülde. Bu sonlandırıcıyı eklemezsek bağlantı sağlanmaz. Onu da aksesuar kısmından bu şekilde herhangi birini seçebiliriz. Ben şunu seçmiştim. Evet. Burada öncelikle şurada port kısmımıza çift tıklayarak vermek istediğimiz IP'yi buraya yazmamız gerekiyor. Ethernet parametreden. Burada IP parametresi var. Burada IP'lerini kendimiz yazmamız gerekiyor. Ama şu an müdahale edemiyorum. Bu müdahale şurada kilit kısmı var. Bunu aktif ettiğim zaman müdahale edebiliyorum. Yine aynı şekilde girdim. Daha önce belirlediğim IP'ler burada geldi. Değişiklik yapabiliyorum o kilit işaretinden sonra. 172.18.20.40 demişim. Burada önemli olan kısım 172.18 olması. CPU ile aynı katmanda olacak ki haberleşmesi sağlanacak. Modüllerim CPU ile haberleştiği için CPU'nun network IP ağını burada 172.18 olarak belirlemem gerekiyor. Yine subnet mask 255.255 gateway'ini de bu şekilde belirledim arkadaşlar. Şimdi burada build edebiliyoruz. Güç kaynağı bunları beslemek için yeterli mi onu görmek açısından build etmek önemli arkadaşlar. Burada bir diğer önemli husus da klavyenizin İngilizce olması gerekiyor. Konfigürasyonu yapıp kaydedebilmek için. Buradan online kısmına gelip connect dediğimiz zaman böyle bir sayfa karşılıyor. Şurada MAC adresi var. Buraya MAC adresinin son iki hanesini girmemiz gerekiyor. Benim modülümün MAC adresi 5A98. Bu şekilde girdim. Calculate dediğim zaman bana şu anki modülün şu anki IP'sini bana sol tarafta getiriyor arkadaşlar. Burada bunun gateway'i 255 olduğu için 10.10.90 olarak bilgisayarıma bir IP vermem lazım öncelikle bağlanmam için. Bağlanıp kendi belirlediğim IP'yi yüklemek için. Burada şu an bağlantım tanınmayan ağ olarak gelmiş. Buradan bu ağa IP vermem lazım. Ağ ve paylaşım merkezinden şu an bağlı olduğu kablo burada geliyor arkadaşlar. Özellikler. Aşağıdaki IP adresini kullan deyip şu anki modülün IP'sinin vermem gerekiyor. 10.10.90. Bu 10.10.90'a kadar aynı, son hanesinin ise değişik olması gerekiyor. 255 olarak belirledik. Evet arkadaşlar, şu an
OK dediğim zaman gördüğünüz gibi modüle bağlandı ve upload, download seçenekleri geldi. Burada download dediğim zaman benim burada belirlemiş olduğum IP'leri modüle yükleyecektir. O yüzden download diyorum. Evet, şu an kendi belirlemiş olduğum IP'leri modüle atıyor arkadaşlar. Bu yüklemeden sonra modülün enerjisini kesip vermek gerekiyor. Evet, şu an modülün enerjisini kesip verdik. Yükleme işleminin başarılı olduğunu görmek için de buradan run deyip ping atma işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Modülümüzün şurada modülümüzün IP'sine tekrar bakalım. 172.18.20.40 18.20.40 demişiz. Tabii öncelikle yine şuradan 18.40 IP'sinde bilgisayara vermem gerekiyor. Yine aynı şekilde girdim arkadaşlar. Burada gelişmiş diyerek ikinci bir IP ekleyebiliyoruz. Bu şekilde 172 18 20 son hanesi değişik olması gerekiyor. 255 olarak belirledim. Evet, şu an modüle ping atmaya çalışacağım. Eğer yükleme gerçekleştiyse ping atacaktır. 172 18 172 18 20.40 Enter dediğim zaman evet şu an modüle ping attı. Yani yükleme işlemi gerçekleşmiş. IP'yi bu şekilde modüle vermiş olduk. Yani şu an CPU ve modül arasındaki haberleşme gerçekleşti. Bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.